Türkler asırlar boyunca göçebeliği ve yerleşikliği bir arada sürdürdü. Bozkır kültüründen gelen atlı göçebe özelliklerini hiçbir zaman kaybetmediler. Tarihin en eski dönemlerinden beri Kızılelma'ya ulaşmak için dünyanın farklı yerlerine dağıldılar. Anadolu coğrafyası Türk boylarının Orta Asya topraklarından gelerek yerleştiği en önemli yerlerden biriydi. Bugün tarihi kaynaklardan biliyoruz ki Türkler Malazgirt Zaferi'nden önce Anadolu'ya akın etmeye ve burayı kendileri için yurt edinme faaliyetlerine başlamışlardı. Selçuklular döneminde yoğunlaşan Anadolu akınlarının en kritik noktalarından biri Antakya'ydı. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan, altın şehir olarak da bilinen Antakya'ya Türkler nasıl gelmişti? Özellikle 10. yüzyılın sonları ve 11. yüzyılın ortalarından itibaren Oğuz göçlerinin Selçuklu Devleti olarak ortaya çıkması Türkistan'da ve ilk Selçuklu sultanlarının yönetiminde Oğuz Türkmen kitlelerinin batıya hareketi ve Tuğrul'la başlayan, Alparslan'la devam eden ve Melikşah'la yine devam eden ilk üç büyük Selçuklu Sultanı'nın batı stratejisi, yani bir taraftan Oğuz Türkmen kitlelerinin Anadolu'ya akışını, onlara yeni bir yurt bulunması için Bizans'la yürütülen mücadele, diğer taraftan da Fatımilerle İslam siyasi birliğinin, itikadi birliğinin sağlanması açısından Suriye ve Mısır'a dönük politikaları, stratejileri, Türkleri 10. yüzyılda İslamlaştıktan sonra Müslüman kimlikleriyle bu bölgede görmeye başlarız. Yani Abbasi merkezi otoritesi çöküp Bizans, Hristiyan doğunun ve Hristiyan dünyanın doğudaki en büyük temsilcisi Bizans yükselirken ve İslam dünyası, İslam toprakları aleyhine kayıplarını telafi noktasında harekete geçerken Abbasi dünyası bunu karşılayacak askeri ve siyasi güçte değil. İşte bu boşluk Türklerle doldurulur tabiri caizse ve 1055 yılında Tuğrul'un Bağdat'a girişinden sonra Sünni İslam dünyasının hamisi ve sultanı sıfatıyla Selçuklu sultanlarını biz İslam topraklarında, merkezi İslam topraklarında görmeye başlayacağız. Türkler Bizans'ı her yönden sıkıştırıyordu. Doğu Anadolu, Azerbaycan hattı üzerinden Anadolu'ya akan Türkmen kitleleri vardı. Bu grupları Selçuklu sultanları ya da onların görevlendirdiği hanedan mensupları organize ediyordu. Böylece Bizans'ın doğu sınırları zorlanıyordu. Nitekim Pasinler Savaşı, Tuğrul Bey'in Erzurum'a kadar ulaşan harekatları ve nihayet Sultan Alparslan'la birlikte Bizans'ın doğudaki son ordugah şehirlerinden olan Ani'nin düşüşü, ardından 1071'de gelen Malazgirt Zaferi ile birlikte Türkler Bizans'ı iyiden iyiye korkutmaya başlamıştı. Ama akınlar yalnızca bu bölgeyle sınırlı değildi. Anadolu ve Irak üzerinden Suriye'ye kadar uzanan bir Türkmen varlığı vardı. Şu çok bilinmez, Anadolu'dan aslında birkaç 10 yıl önce Oğuz Türkmen kitlelerinin Suriye'de, Filistin'de cirit attıkları, hatta 1060'lı yıllarda Kudüs'ün varoşlarında at koşturdukları, Antakya kıyılarında at koşturdukları, zaman zaman da kendi beyliklerini inşa ettikleri Kuri Bey ya da Kuru Bey adlı bir Türkmen beyinin Remle'de 1060'lı yıllarda, 1060-70'li yıllarda bir beylik tesis ettiğini biliyoruz kaynaklardan. Yine Atsız adlı bir beyin Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde harekat yürüttüğü, Selçuklar adına buralarda faaliyet yürüttüğü, hatta Kudüs'te 1070'li yıllarda Abbasi halifesi ve Sultan Alparslan adına hutbe okuttuğunu biliyoruz. Yani Antakya hinterlandına doğru bir Türk varlığının girişi bu dönemlerde görülür. Bu süreçte Selçuklu Hanedanı'nın iç çekişmeleri Kutalmışoğulları kolunun Suriye'nin kuzeyinde güçlenmesine ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın Antakya'yı ele geçirmesine olanak sağladı. Tabi Süleyman Şah o dönemde bölgeyi ele geçirme konusunda çok ısrarcı değildi. Çünkü zaten Büyük Selçukluların etkin olduğu topraklarda yeni bir Selçuklu oluşumu Kutalmışoğulları için risk teşkil edecekti. Bu yüzden onlar da Konya üzerinden İznik'e kadar giderek Anadolu Selçuklu Devleti'nin temellerini atmışlardı. 1084, tam tarih verelim, 12 Aralık 1084'te Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah Antakya'yı kuşatır ve Bizans'tan alır. Tabi bu dönemde şehir bir Ermeni yönetici tarafından yönetilmektedir. Bizans adına son 4-5 yıldır o yönetmektedir. Aslında şöyle kayıtlar da var elimizde. Özellikle Süryani müellifleri söylüyor bunu. Antakya ahalisinin Selçuklu hakimiyetini tanımak istediğine dair bir çaba içerisinde olduğu, fakat bu şahsın bunu engellediğine dair kayıtlar da var elimizde. Her halükarda 12 Aralık
1084 yılında Antakya'da yeni bir dönem. Anadolu Selçuklu dönemi. Türk döneminin başlangıcı başlayacaktır. Peki Antakya halkı Türklerin yönetimini neden istiyordu? Buna aslında asırlar boyunca hiç değişmemiş olan Türklerin hoşgörülü yönetim şekliyle cevap verebiliriz. Süleyman Şah bölgeyi ele geçirdikten sonra halka çok iyi davranmış, inanç ve kültürel unsurlar konusunda kimseye baskı yapmamış, askerlerine yağmayı yasaklamıştı. Hatta Antakyalı genç kızların rahatsız edilmemesi için kurallar getirerek halkın içini rahatlatmış, şehirde huzuru sağlamıştı. Böylece Türkler Antakya'daki varlıklarını halktan tepki görmeden başlatabilmişlerdi. Şimdi ilginç olan şu, Anadolu'nun daha tamamında Süleyman Şah bir hakimiyet tesis etmeksizin Antakya'da ne işi var? İlginç bir noktadır bu. Çünkü biraz önceki konuşmamda da zaman zaman temas ettiğim Suriye Anadolu Yarımadası bağlamı, yani Antakya'nın Suriye'nin kapısı oluşu ve Türk varlığının ister Suriye'de ister Anadolu'da Türk varlığının iki hattan Anadolu'ya giriş yaptığı. Bir, Doğu Anadolu, biraz önce söylediğimiz. İkincisi de güneyden, Suriye'nin kuzeyinden giriş yaptığı. İşte Antakya'da tabii ki bu girişin önemli bir noktası. Her ne kadar Anadolu Selçuklular İznik'te, Anadolu'da bir devlet tesis ettilerse de bu devletin yaşaması, devamlılığını sağlaması için nüfusa ihtiyacı vardı. İnsan kitlesine ihtiyacı vardı kendinden olan. Bunun geleceği noktada, çünkü Doğu Anadolu Büyük Selçuklu kontrolündeydi. Bunun geleceği noktada Suriye'nin kuzeyi Antakya, Halep istikametiydi. Bu sebeple Süleyman Şah'ın buraya geldiğini ve Antakya'yı aldığını biliyoruz. Tabii Süleyman Şah hakimiyetini yalnızca Antakya ile sınırlı tutmak niyetinde değildi. Antakya'yı aldıktan hemen 2 yıl sonra 1086'da Halep'i kuşattı. Bu kuşatmada Melikşah'ın kardeşi Suriye Büyük Selçuklu Meliki Tutuş'la karşı karşıya geldi. Yani Anadolu Selçukluları amcazadeleriyle Büyük Selçuklularla karşı karşıyaydı. Antakya ve Halep civarında yaşanılan mücadeleler Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklular arasındaki tat kavgasının ilk kıvılcımları da sayılabilirdi. Bu çatışmanın galibi Tutuş olurken Süleyman Şah hayatını kaybetti. Ama Süleyman Şah Halep'e doğru harekete geçerken Antakya'da 2 oğlunu bırakmıştı. Kulan Arslan ve Kılıç Arslan. Kılıç Arslan daha sonra İznik'te tahta çıkacak ve Haçlılara Anadolu'yu dar edecekti. Ancak Melikşah, Süleyman Şah'ın 2 oğlunun Antakya'da olduğu bilgisini alınca hemen harekete geçerek yanlarına geldi. Onları alarak İsfahan'a götürdü ve 1092'deki ölümüne kadar göz hapsinde tuttu. İşte bu tarihe kadar Kılıç Arslan'ın adı pek duyulmazken Melikşah'ın ölümüyle birlikte birden ortaya çıkışı bu yüzdendi. İşte 1084 ile 86 arasında 2 yıl, kısacık bir yıl Anadolu Selçuklu hakimiyetinde kalan Antakya, Melikşah'la birlikte 1086 yılından itibaren Haçlıların gelişi ne kadar Büyük Selçuklu hakimiyetinde kalacak. Melikşah buraya Yağızsiyan adında bir Türkmen komutanını şehre vali olarak atayacak ve Akdeniz'e kadar inip, hatta şöyle enteresan da bir hikaye anlatılır. Atının ayaklarını Akdeniz'in sularına soktuğunu, atından inip bir avuç kum aldığını, heybesine doldurduğunu, sonra döndüğünde payitahtına babasının mezarını Merv'de ziyaret edip Alparslan'ın ve dedesi Çağrı Bey'in mezarlarına o kumu attığını, işte ey babam bak oğlun senin başlattığın, dedemin başlattığı o hakimiyeti nereye kadar götürdü dediğini de kaynaklar bize rivayet eder. Böyle bir hikayede vardır Melikşah'la ilgili. Antakya'nın bundan sonraki tarihinde ise yeni bir oluşum görülecekti. Haçlı seferlerinin başlamasıyla birlikte Antakya'daki Türk varlığına bir süreliğine parantez açıldı ve bölgede Latinlerin varlığı kendini gösterdi. Urfa, Kudüs ve Trablus'ta da Haçlılar kontluklar kurdu, ancak bunlar içerisinde en uzun süre Antakya'da varlık gösterdiler. Yaklaşık 170 yıl boyunca Antakya bir Haçlı prensliği olarak kaldı. Haçlıların 200 yıllık Haçlı seferin içerisinde amacına ulaşan tek sefer 1. seferdir. Kabaca 9 büyük seferin adıdır Haçlı seferi. Bunun içerisinde çocuk seferi, şu seferi, bu seferi gibi seferler de var ama büyük ordularla hareket edilen 9 büyük seferdir. İşte bütün bu 200 yıllık 9 büyük seferin içinde başarılı olan, amacına ulaşan tek sefer 1. seferdir. Antakya'da bu seferde düşecektir. Neden? Selçuklu ta Suriye'ye kadar, Anadolu'ya kadar bu kadar geniş bir coğrafyada hükümran olurken ve parlayan yıldızken nasıl olur da Haçlılar uzak diyarlardan, ta Latin Avrupa'dan gelip İslam'ın kalbinde bir varlık tesis edebilirler? Bunun cevabı maalesef Melikşah'ın ölümüyle başlayan taht kavgaları
iç savaş. Bu aslında Haçlıların burada tutunmasına zemin hazırlar. Yoksa Haçlıların ne İznik'te, ne Antakya'da, ne orada ne burada tutunması mümkün değildir. Hakimiyet tesis etmesi de değildir. Konjonktür, modern tabirle, konjonktür tam da onların istediği gibidir. Tabii Selçuklu Sultanı tahta Berkâruk var ama biraz önce söylendiği gibi Melikşah'ın ölümüyle başlayan taht kavgaları, özellikle Muhammed Tapar ve Berkâruk arasındaki taht kavgası Selçuklu Merkezi otoritesinin dikkatini sadece merkeze yönetmesine ve buralardan almasına sebep oluyor. Yereldeki unsurlar da kendi başlarının derdindeler. Bu ortamda Haçlılar önce Urfa'yı ele geçiriyorlar. Ardından da dediğim gibi Antakya önlerine gelip saf tutuyorlar. Yağızyan büyük bir ordunun Antakya önlerine geldiği, Antakya üzerine yürüdüğü bilgisini alır almaz hemen imdat mesajları çekiyor tabiri caizse dört bir yana. Berkâruk kendisi doğrudan gelip müdahale edecek durumda değil ama bölgeye en yakın güçlü birlik Musul emiri Kürboğa komutasında ona talimat veriyor. Derhal Antakya'nın yardımına gitmesi hususunda. Bunun üzerine Kürboğa büyük bir Selçuklu ordusuyla Musul'dan hareket etti. Civardaki diğer meliklere ve Selçuklu beylerine de bu orduya katılma talimatını verdi. Ama ne yazık ki stratejik bir hata yaparak önce Urfa'yı almaya çalıştı ve yaklaşık 3-4 haftalık bir süreyi Urfa'da kaybetmiş oldu. Bu sırada Haçlılar Antakya'yı kuşattı. İlginçtir. Antakya tarihi boyunca kuşatmalarda kılıç zoruyla alınamamış. Ya teslim olmuş ya da içeriden bir ihanetle kapıları açılmıştır. Kürboğa şehri kuşatacak. Bu sefer içinde Haçlılar olduğu halde şehir kuşatılacak. İç kalede Selçuklu garnizonu var. Fakat yine ikinci bir stratejik hata yapacak. Tabii Kürboğa'nın davranışları Terhen yanında saf tutan Selçuklu Melik ve beylerinin bir süre sonra ordu saflarından ayrılmaları ile neticelenecek. Artık son demlerini Sur içerisinde Haçlılar açlıktan kırılmak üzereyken Hazreti İsa'ya atfedilen bir kilisenin altında bir mezar, işte Hazreti İsa'nın bedenine o eziyet esnasında saplanan ve orada bir kilisenin temeline konulduğuna inanılan bir mızrağın bulunması seremonisi sergilenecek. Aslında bu bir motivasyon operasyonu, bir taktik ve tekrar galyana getirilecek Haçlı birlikleri son bir direniş için. Tabii şehrin içerisinde açlıktan kırılacaklarına şehrin dışında Selçuklularla savaşı tercih edecekler ve birlikler Antakya kapılarından çıkarken Kürboğa'nın yanındaki komutanlar tam bu esnada saldırılması gerektiği ısrarında bulunmalarına rağmen Kürboğa ikinci büyük stratejik hatayı yapacak. Yanındaki komutanları dinlemediği için sayı daha da azalacak. İçerideki birliklerin bu kadar kalabalık olduğunu da tahmin etmeyecek. Açıkçası aslında kaynaklar bize Kürboğa'nın komuta ettiği ordunun 100 binlerle ifade edildiğini söylüyor. Haçlılar bunun yarısı kadar ya var ya yok. Ama dediğim gibi mütecanis olmayan Kürboğa'nın davranışlarından kaynaklanan sıkıntılar sebebiyle yapılan savaşı Kürboğa çok kötü bir şekilde kaybedecek ve bu Haçlılara büyük bir motivasyon olacak. Baybars 170 yıllık sadece ki Antakya'da Haçlı varlığına değil, bütün İslam topraklarındaki Haçlı varlığına son verecek. Bundan sonraki Antakya'nın tarihi Osmanlı egemenliğine kadar Memlüklerle devam edecek. İşte Türklerin Antakya'daki hikayesi böyle başlamıştı. Şimdi depremin ardından büyük yıkımın yaşandığı ve tarihi eserlerinde zarar gördüğü Antakya'yı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar devam ediyor. Bu kadim şehir hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Türkler asırlar boyunca göçebeliği ve yerleşikliği bir arada sürdürdü. Bozkır kültüründen gelen atlı göçebe özelliklerini hiçbir zaman kaybetmediler. Tarihin en eski dönemlerinden beri Kızılelma'ya ulaşmak için dünyanın farklı yerlerine dağıldılar. Anadolu coğrafyası Türk boylarının Orta Asya topraklarından gelerek yerleştiği en önemli yerlerden biriydi.